Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de yine kulislerde yaşanan ama konuşulmayan her detayı burada bulacaksınız. Gazeteci Seyhan Erdağ konuğum. Hoş geldin Seyhan'cığım, nasılsın? Hoş buldum. Seni gördüm, içim açıldı. Güzel bir başlangıç yaptım haftaya. Evet, bu haftaya güzel başlangıç yaptık. Astrolojik olarak da nasıl başlayacağımızı biraz sonra ünlü astrolog Emel Conker anlatacak tek tek. Yani gökyüzünde neler var, yeryüzünde ne yaşıyoruz tek tek anlatacak bize. Şimdi kulislerde neler var, neler yaşanıyor? Özellikle ben son dönemde Mustafa Sandal'ın da haber olmasıyla beraber çok gündemde olan bir konuyu ekranlara taşımak istedim. Ünlülerin boşanma savaşları, nafakalar, tazminatlar. Sana hemen şu soruyu sorayım. Bugüne kadar boşanıp da astronomik ücret aldığını düşündüğün ünlü kim? En çok aklımızda kalan isim bana göre Cem Yılmaz, Cem Yılmaz'ın boşanması Ahu Yağutu'dan. Çok büyük bir tazminat. Ardından da bitmek bilmeyen nafaka, hatta hani maddi durumu son derece iyi olmasına rağmen sevgili Cem Yılmaz nafakanın düzeltilmesi için yeniden mahkemeye başvurdu. Mustafa Sandal davasında nasıl, Emine ile neler gelişti, ne oldu? Mesela orada da çok ciddi bir tazminat davası açıldı. Mustafa Sandal'la Emine Sandal'ın boşandıklarından beri bize yansıyan, medyaya yansıyan bölümde hiç bitmeyen bir çekişmeli durumları var. Emine Hanım hiçbir zaman Mustafa Sandal'dan aldığı ya da alamadığı durumdan memnun kalmadı. Ne almıştı, hatırlıyor musun? Şimdi şöyle, yani basında yer aldığı kadarıyla söyleyeyim. 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanıyorlar ve boşanma protokolüne göre Beykoz'daki evi satıp 2 milyon dolar Emine Yahoviç'e verme, yani o parayı verme sözü verilmiş. Veriliyor. Bu 500 bin dolar da çocukların eğitimine harcanacakmış. Mustafa Sandal eski eşine aynı zamanda nafaka ödeyecek, bir araç kiralayacak ve de Sırbistan'dan ev alacakmış. Ama Emine Hanım o günden bugüne sürekli hep bu davalarla haber oluyor. Hiç bunları alamadığını söyleyerek, yani sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek en son davayı da Emine Hanım kazanmış. Armağan Yılmaz'ın haberine göre dava görüldükten sonra karara bağlanmış ve şu anda Mustafa Sandal eski eşine Sırbistan'dan ev alacakmış. Peki bu kadar yüksek tazminat ve nafaka için bir gazeteci olarak ne diyorsun? Ben çok empati yapabilen bir insanım. Bu nafakayı veren benim oğlum da olabilir, kardeşim de olabilir. Tabii ki bir baba ve bir anne çocuklarına ölene dek ya da kendi arzu ettikleri sürede çocukları büyüyüp bir birey olana kadar bakmak zorundalar. Ama ben nafakaların hiç bitmeden, üstelik de zenginlerin hayatında çok büyük bir yani maddi kazanç elde etme durumuna dönüştüğünü düşünüyorum. Hani orada bir ayarlama olması lazım. Erkek üzerine düşeni kesinlikle yerine getirmesi lazım. Orada hiçbir sıkıntım yok. Çünkü biliyorsunuz bizde bir laf vardır. Bekara hanım boşamak kolaydır derler. Doğru. O yüzden şimdi beni izleyiciler Seyhan nasıl olsa bekarsın, ahkam kesme diyebilirler ama ben manevi yönden tazminatların ılımlı, olumlu, ne az ne çok, çünkü 500 lira 1 milyon lira pardon yeni paraya göre 500 lira 1000 lira nafaka çıktığını da görüyorum. Bu devirde 1000 liraya 2000 liraya 3000 liraya ayda 5000 liraya ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız ama zenginlerin nafakalarının da çok yükseğinin karşısındayım. Yani benim elimde bir imkan olsa o kadar vermem. Peki zenginlerin ve ünlülerin bu kadar çok nafaka ödemesi, hani biz normal insanların hayatını etkiliyor mu sence? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü biz... Yani inanılmaz astronomik rakamlar dönüyor. Şimdi magazin niye seviliyor? Magazin, biz onlarla çok iç içe olduğumuz için, ünlülerin hayatıyla iç içe olduğumuz için seviliyor. Dolayısıyla bir ünlünün yaşadığı emsal teşkil ediyor ve diyor ki mesela bir kadın, o bu kadar nafaka almış, ben niye alamıyorum? Bunu söyleyebilir, bunu düşünebilir, buradan mutsuz olabilir. Mesela benim çok yakınımda bir örnek var. Çocuk yeni boşandı ve yani çocuk dediğim erkek tarafı yeni boşandı ve hanımefendi çocuğu normal okula da değil inatla koleje gönderiyor. Babası ödesin diyor. Halbuki evli olsalardı
İkisi tatlı bir şekilde konuşup ya işte biz koleje çocuğu veremeyiz, normal bir okula orta yol verelim bulabilirlerdi. diyebilirlerdi. Şimdi oraya Ama gelene kadar ben bu şuna çekişmeler bakıyorum. oluyor. Mesela bir adamla evleniyorsun, çocuğun da oluyor. Tabii ki ortak çocuğunuz ve Evet. onun bütün yaşamını idame ettirmek zorundasınız anne ve baba olarak. Kesinlikle. Ama istenilen rakamlar çok astronomik değil mi? Çok. Yani bir çocuk mesela kaç dedin? Çok. Mesela Cem Yılmaz ne ödüyor? Şimdi Cem Yılmaz için yalan söylemeyeyim, hemen notlarıma bakıyorum. Cem Yılmaz yine hani bize gelen adliye muhabirlerinden gelen bilgilere göre $500.000 bir tazminat ödemiş. Aylıkta $10.000 iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiş. Cem Yılmaz dolar kurundaki artış nedeniyle $10.000'lık nafakanın 40.000 liraya indirilmesi için dava açmış. Kazanmış mı? Kazanamamış, hayır. Reddetmiş, nafaka reddedilmiş ve $10.000 olarak devam etmesine hükmedilmiş. Aynı zamanda boşanma protokolünde bu aylık ödemenin yanı sıra Ahu Hanım'a İstanbul'da 2 daire ve Bodrum'da 1 yazlık verildiği de o dönem basına yansımış. Şimdi o zaman şöyle bakıldığında mesela bir adamla evleniyorsun, ona da bir çocuk doğurduğunda hayatın kurtuluyor mu? Sen söyle onu, ben niye söyleyeyim, ben niye kötü olayım? Hayır, kötü ol. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kendim yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben de evlendim, ben de boşandım, işte ben de çocuk büyüttüm. Gerçekten yani hakikaten siz de lütfen Nur Hilal'le sen istersen özele yorumlarınızı yazın. Şimdi bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Yani astronomik rakamlar dönüyor. Ama şunu tabii ki söyleyeyim. Bir kadın annesinin babasından evinden getirmiyor ki çocuğu, değil mi? Kesinlikle tabii ki anne doğru. baba olarak bakmak zorundasınız. İşte diyorum ki eğer biz kimse Cem Yılmaz değil ve kimse Cem Yılmaz kadar hani normal insanlardan bahsediyorum. Bir geliri yok ki Cem Yılmaz'a bile $10.000'lık nafaka fazla geliyor. Ya da mantıksız geliyor. Fazla demeyeyim de mantıksız geliyor olabilir. Çünkü sürekli çocuğuyla birlikte zaten. Sürekli karşılaşırız, sürekli birlikte bir paylaşım halindeler. Çok iyi bir baba olduğunu düşünüyorum. Cem Yılmaz gibi kazanılmadığı için bu nafakalar çok yüksek ki Cem Yılmaz gibi kazanıldığında da Cem Bey'e fazla gelmiş. Ben nafakaların ne az ne çok daha orta yolda olması ve hatta şu an burada konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunun tam tersi de çok kötü. Gerçekten sorumsuz tersi babalar çok var. kötü, hiç. Gidiyorlar başka yaşamlar kuruyorlar, başka hayatlar kuruyorlar. Sanki kadın o çocuğu evinden getirmişçesine hiçbir yükümlülüğünü üstlenmiyor. Bu da değil tabii ki. Çok kötü. Onun içine girersek zaten çıkamayız. Hiç çocuğuyla ilgilenmeyen babalar var ama bence babalara düşman gibi değil, düşman gibi büyütmek, düşman gibi nafaka istemek, onun canını acıtmak için nafaka istemek değil, her iki tarafın da güzel, aşık olduğu dönemleri düşünerek kavgasız, gürültüsüz, böyle çocukları için ve o eski günlerin hatırına güzel bir şekilde ortak noktada buluşmaları benim hayalim. Zaten benim gibi olsa insanlar ne savaş olur ne kavga olur. Peki Mustafa Sandal'ın davası sürüyor galiba değil Mustafa mi? Sandal'ın davası sürüyor ama yine de bir Sırbistan'da ev durumu var. Onun Ne için kadar Sırbistan'da ev? araştırdım. Araştırsın. Araştırdım, yemin ederim araştırdım. Ne kadar? Buradaki gibi değil fiyatlar. Bizim burada şu anda 1+1 daireler bile Uçtu yeni gitti binalarda 9-10 milyona çıktı. Efendim Sırbistan'da villalara baktım. Hani muhakkak Emine Hanım da bir star olduğu için Sırbistan'da bir daire istemeyecektir. Villalar yaklaşık 5 milyona da Türk parasıyla 5 milyona da villa var, 14 milyona da 15 milyona da villa var. Peki burada mesela tabii Emine Hanım özelinde konuşmak istemiyorum ama hani yine de hani konu o olduğu için. Mehmet Ali Erbil'in nafakası da var bak unutmayalım. Ne kadar? Mehmet Ali Erbil bütün eşlerine ödüyor mu bütün nafaka? eşlerine ödedi ama şimdi yine yalan söylemek istemem. Nafaka ödemiyor olabilir. Çünkü hani herkes büyüdü ama bir baba olarak kendi desteğinde bulunuyor olabilir. Onu sormam lazım. Ama tabii bak buradan da hani cımbızla bir şey çıkartıp nafaka ödemesinler demiyoruz yani. Asla. Zaten Hani onu öyle algılayanın kendi algısında sorun var demek. onu söylemiyoruz yani. Yok. Tabii ki nafaka ödenecek ama yani aylık işte bilmem kaç milyon. İşte aylık şu anda Hani o dolar çocuk kuruyla mesela- 50 bin lira yapıyor Cem Yılmaz'ın ödemesi. 50 bin liralık bir çocuk ne yapabilir? Soru bu. Evet. Yani asgari ücretle... Yani bu nafakalar aslında o kadınlara mı ödeniyor? Yok şöyle,
ben kendi ailemden söyleyeyim. Biz çocukken bize 2 kardeş hemen bir hesap açmışlardı. Hiç unutmuyorum, Devlet Bankası'ydı. Ve bizim bütün paralarımız oraya gidiyordu. Ahu Hanım'a ödenmez o para. Yine Ahu Hanım, onu eminim, bir anne için hani hiç kafamda soru işareti bile olmaz. Yatırım yapıyordur çocuğuna Ya zaten ya da mesela birikim yapıyordur. yine söylüyorum, biz bunu bir kadın özelinde konuşmuyoruz. Biz de bir kadınız ve yani neticede ben de kendi çocuğumu yetiştirirken bir çocuk yetiştirmenin zorluklarını en iyi bilen kadınlardanım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten bazen erkeklerin de mağduriyetini konuşmak lazım. Az önce verdim bir örnek. Normal halktan verdim. Yani bir evlilik, çocuk daha ilkokula yeni başladı ve özel okulda okuyor. Bu Ki arada bak, Oğuz bu çok baba güzel bir şey ne söyledi. Bir diyor? dakika, atlamışım ben orayı. 10.000 dolar dedin. Evet. 50 bin lira yapmıyor mu? 450 bin yapıyor. Nasıl 450 bin yapıyor? Yanlış mı hesapladım ben? Hayır işte 45 bin lira. Evet, 45 bin yapmıyor mu? 10.000 dolar 450 bin yapıyor. Yok, 450 bin olamaz. Ha, 10 bin dolar iştirak nafakası ödenmesine. 10.000 dolar ödüyorsa Tamam. yani. Şimdi Yok, düşünün 10.000 yani. dolar değil. 450 bin TL bir Yok çocuk yok için. değil, hayır. Olamaz öyle bir şey. 450 bin aylık nasıl olabilir? Kaç Aklım o zaman? durdu. Ben bilmiyorum, o yüzden Yani sordum burada sana. Türk parasıyla hesaplanmış. Bir yerde 40 bin yazılmış, bir yerde 70 bin Bazen de istediği galiba bu yazılmış. rakamlar da abartılıyor mu? Yok, şeyden adliye muhabirleri onu, dava dosyasını görebildikleri için ya da davaya girebildikleri için oradan alıyorlar. Biz giremiyoruz ama onlar her şeyi bilip davadan bilgi aktarıyorlar bize. Yani Cem Yılmaz da ödemenin 40 bin liraya bir haberde, 40 bin liraya bir haberde 70 bin liraya düşürülmesini istemiş. Peki kadınların ödediği oluyor mu acaba? Hiç biliyor musun bunu? Hiç aklımda öyle bir ünlü yok. Bir kadının nafaka ödediği bir erkek ve çocuk, hiç. Bende öyle bir data yok. Çünkü bir yerde okumuştum, yani kadınların da ödediği nafakalar oluyor. Evet ama hiç Acaba bende öyle ünlüler bir ünlü camiasında bilgisi var mı yok. diye sormak istedim sana. Yok, ünlü bilgisi yok bende. Peki kulislerde mesela senin en çok şaşırdığın, ya bunlar dünya evine girdiler ama bunlar kesinlikle ayrılmaz ya da bunlar dünya evine girdiler ama hen ayrılır diyeceğin isimler kimdi bugüne kadar? Çok çalışmadığım yerden bir soru geldi. Bir dahakine soracağım. Kesin ayrılırlar. Yani mesela en son sevgili Mehmet Ali Erbil evlendiğinde Hı hı. ben Mehmet Ali Erbil'in çok kısa süre içerisinde ayrılacağını biliyordum. Yani tabii o yani görünen köy kılavuz Evet istemez misali. ama hani bir başkası için hala benim annem gibi hanımefendiler için yo o boşanmayacak diyebilirler. Çünkü aşka inanıyorlar hala. Ben orada kişisel olarak yo ayrılırlar diyebiliyorum. Peki aşkı ne Kenan bitiriyor İmirzalıoğlu acaba? ve Sinem Kobal mesela evlendiğinde Evet. benim yorumum asla ayrılmazlar olmuştu. Peki mesela Cem Yılmaz'la Ahu Yavru için mesela Ahu Hanım çok güzel bir kadın Ahu bence. Hanım çok güzel bir kadın ama yani Cem Yılmaz çok çok sevdiğim birisi ama hani bir ömür işte yaşlanana kadar bir evlilik olmayacağını tahmin edebiliyorsun. Yani Tahminim doğru çıktı, boşandılar. yani bu ilişki Bence sürmez. oralara girip beni kötü insan yapma bak. Ya niye seni kötü insan yapıyor? Bir dakika bir şey şimdi söyle- diyorum ki İyi, yani tamam, konuyu onlar dağıtayım o ayrılırdı. zaman. Amacım seni kötü insan yapmak olabilir mi? Yok, Sadece olamaz. aklımdaki soru işaretlerini senden başka kime sorayım? Kulislerde konuşulanları burada Reklam duyacaksınız arasında dedim. kuliste konuşalım Hayır, bunları. olur mu? Amacımız Burada ne bu programda? konuşalım. Peki bu saptamalarım uygun mu? Bence şahane. Tamam, konuyu biraz böyle daha bir konu konuşalım. Şu günlerde herkesin dilinde olan, Ne var? birbirlerine aşklarını ilan ettikleri şahane bir şarkı var. Seni bana katsam. Ah evet. Ve Neco. Evet. Nasıl buldun şarkıyı? Bayılıyorsun değil mi? Ben kimi Bayılıyorum. görsem herkes aynısını Herkesin söylüyor. dilinde ama sevgili Neco'muzu üzmüşler. Neden? Aa, Ay, zamanında dinleyelim bir kıymeti dakika. bilinememiş. Ya nasıl bir ses? Nasıl güzel bir yorum? Neden bu şarkının zamanında kıymeti bilinmemiş? Patlamamış. Yani aslında klasikler Ne arasına eksikmiş? girmesi gereken bir şarkı. Ne eksik olduğunu bilmiyorum ama sevgili Neco 1977'de kaydedilen şarkısı için tutmadı.
yorumunda bulunmuş. Evet. Şimdi demiş ki bir de çok da güzel bir cümlesi var. Müziği sadece tepinmeye yarar zannediyoruz demiş ama sevgili arkadaşım Cansu Aydın Topçu'nun röportajı bu. Onu söylemeden olmaz Hürriyet gazetesinden. Okuyayım mı ne söylediğini? Evet, çok merak kısa ediyorum. diyor ki. Yani şey de çok merak ediyorum. Onu da söylersen. 49 yıl sonra bu şarkı. Evet, Masumiyet Müzesi Meşhur, dizisiyle meşhur. meşhur Evet. oldu. Fikret abla diyor sevgili Neco, Fikret Şeneş rahmetli. Çok güzel bir şarkı yazdım, sen söyleyeceksin dedi. Sorgusuz sualsiz kabul ettim ve şarkıyı yaptık, satmadı, bilinmedi, görülmedi. Fakat toplumunu tanıyan bir adam olduğum için bu şarkının tutmaması bana zarar vermedi. Biz müziğin ne olduğunun farkında değiliz. Müziği sadece oynamaya, tepinmeye ya da ağlamaya yarar zannediyoruz demiş. Sevgili Deniz Seki yeniden okudu 2026'da. Çok da güzel yapay zeka ile bir klip çekti. Şimdi artık şey yapabilirler sosyal medyada hangisini daha çok beğendiniz Ben şunu diye. merak ediyorum. İkisi Yani de çok keyifli. mesela yorum şahane. Evet. Sözler müthiş. Zaten yani Fikret Şenes tartışılmaz bir isim. Burada ne eksikti 49 yıl önce? Şimdi 1977'yi bilemem, 2 yaşındaydım ama her zamanki genel durumumuzu söyleyeyim. Bazı şarkılar öne çıkabiliyor, slow da olsa öne çıkabiliyor. Bazı şarkılar gerçekten işte cover yapılınca, yeniden okununca, yeni bir star tarafından okununca ya da artık günümüzde böyle filmlerde, dizilerde var oldukça ortaya çıkıyor. Belki tanıtımı çok azdı. Nereden bilebiliriz? Yani nasıl bir tanıtım yapıldı, nasıl bir çıkış yapıldı? Sonra hani şimdi sevgili Neco bana kırılmasın ama şimdi baktığımızda Ajda Pekkan şarkılarına baktığımızda hani onun orada başka bir hani Ajda Pekkan kimliğiyle getirdiği başka bir durum var. Hani tam olarak sebebini bilemem, nedenini bilemem ama dediğim gibi belki PR'ı yoktur. Belki hiç tanıtımı yapılmamıştır. Diğer şarkıları öne çıkmıştır. Belki o esnada başka bir şey yaşanmıştır onun özel hayatıyla ilgili. Peki mesela Neco bazında konuşuyoruz. Şimdi bu şarkıyı dinleyip de beğenmeyen, aşık olmayan, tekrarlamayan, Yok. yani şarkının güzelliğinden bahsetmeyen yok değil mi? Dinleyince içinizin açıldığı bir şarkı. Ama böyle çok örnek var. Şimdi Mesela onu sana hatırlıyor musun? söyleyecektim. Böyle haksızlık Anlamazdın. edilen ünlüler kim? Ya çok var, çok var. Her şarkıcıda böyle bir şey var. Kime Yıllar mesela sonra. haksızlık yapıldı? Ya haksızlık diyemem şimdi. O zaman patlamamış, şimdi patlamış olan. Ayla Dikmen değil miydi Anlamazdın şarkısıyla? Şey yaptılar, hiç unutmuyorum, ben o zaman muhabirlik yapıyordum. Ayla Dikmen'i aramaya başladılar röportaj için. Hatta çok ünlü bir televizyon sunucusu konuk etmek için Ayla Dikmen'i aradı. O zaman öğrendi vefat ettiğini. O zaman ben sana şunu sorayım. Ya mesela Çok Nur var. ve sevgili seyirciler. Şu sanatçı bence Türkiye'de istediği yere gelemedi. Çok çabalamasına rağmen. Çok var, bana isim verdirtme. Neden? Çok var. Ne, isim versen ne olur Ablalarının gölgesinde kalan isimler Kim var mesela? ama çok var. Şimdi Bir tane söyle. Hayır, niye kötü ablası bakıyorsun? ünlü olanlara lütfen bakın. Onların hepsi. Ablası ünlü olanlara. Evet, ablası ünlü olan sinema ve ses sanatçılarına baktığımızda bir tanesi daha fazla ön planda. Her Şimdi zaman niye için bize böyle. bulmaca çözdürüyorsun? Vallahi bulmaca değil, çok kolay bu. Çok çok kolay. Yani her zaman için bir Tamam, o kardeş zaman ben söyleyeyim, diğerinin kafanı salla. gölgesinde kalmış. Hazırım. Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan. Evet. Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek. O biraz eşit gitmişler Ya gibi ne var bir burada durumu var. konuşmakta mesela? Şöyle, şimdi ben artık sistem çok değişti ülkemizde. Ben sürekli parmağını uzatarak kırıcı olan taraf olmak istemiyorum. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Şimdi kalkıp da bir örnek verdiğimde, ay ablasının gölgesinde o da kaldı dediğimde, onun şimdi nasıl olacak sistem? Telefon açılacak, Seyhan şunu dedi. Belki ağlayacak, belki gözyaşı dökecek. Tamam, bunu demeyelim. Belki kendine göre starlığını beğeniyor olacak. Ama hani çok var, hemen hemen Hak herkes etmediği ünü var. taşıyan kim? Hak etmediği ünü taşıyan. Yani şöyle, müthiş bir yere geldi. Gerçekten zamanla ona çok destek verildi. Bütün kapılar açıldı. Hak etmediği demeyelim ama yani birden zirveye oturdu diyeceğin kim var? En son mesela pop star bir hanımefendi var. Ama hep ama gizli. İsim söylemiyoruz.
Sevgili İrem Derici'nin Tamam. babasının desteğiyle şarkıları o kadar çok çalındı ki radyolarda ilk çıktığı dönemde. Otomatikman şarkısı kötü değildi, iyiydi ama çok çalındı. Bu ülkede insanlar radyolarda şarkılarını çaldırmak için kapılarda yatıyorlar ki çaldıramıyorlar. Çok büyük PR paraları veriyorlar şarkılarını çaldırabilmek için, yine kapıların aralarından girmeye çalışıyorlar. Bakın Türk sanat müziği sanatçıları bu ülkede, tam bak istediğin gibi konuşuyor muyum? Türk sanat müziği sanatçıları bu ülkede şarkılarını çaldıracak bir radyo dışında radyo bulamıyorlar. Evet. Bir popçu Türk sanat müziği okuduğu zaman bütün pop radyolarında çalıyor ama bir Türk sanat müziği sanatçısı Tarkan şarkısı okusa bile radyolarda çalınamıyor. Hala böyle. İşte bunlar gerçekler. Ve sevgili İrem Derici'nin babasının reklamcı oluşundan dolayı verdiği destekle mesela şarkıları o kadar çalındı ki otomatikman kulağımıza yer ettiği bir dönem oldu. Ama İrem'in de bilmiyorum tabii, bu da benim düşüncem. Sakın şu anda hani Şarkısı seninle çok güzeldi. ayrışmayalım ama ben Şarkısı İrem Derici'yi çok güzeldi. beğeniyorum. Ben Sesini de çok beğeniyorum. Şarkılarını da çok beğeniyorum. Ama sorduğun için şarkı radyoda çok çalındı, her yerde destek verdi. O yüzden sanatçılara örnek verdim. Şu anda bir Türk sanat müziği sanatçısı şarkı yapsın, çalınmayacak radyolarda. Şunu söyle mesela, sence 49 yıl sonra biz hangi sanatçının hangi şarkısını konuşuyor oluruz? Ya da hangi sanatçıyı konuşuyor oluruz? Mesela Neco'nun Seni Bana Katsam şarkısı 49 yıl sonra gündem oldu. Çok şarkı hani var mı şöyle? Var. Çok şarkı var. Yani patlamayan çok şarkı var. Şu anda şöyle bir durum var. Onu da hani madem sorduğun için söyleyeyim. Eskiden bir şarkının sanatçıya yaraması 3 ay devam ederken, 3 ay onun tanıtımı yapılıp sanatçı onun 3 ay ekmeğini yerken şu anda bir haftada bir şarkı çıkıyor, bitiyor ve dinlenilmiyor. Şu anda çıkan hemen hemen patlamayan tüm şarkılar 49 yıl sonra bir filmde, dizide çalınsa patlar. Mesela ben söyleyeyim, popüler müziğin en sevdiğim isimlerindendir ve gerçekten çok severim kendisini, Gökhan Tepe. Evet. Müthiş bir sese sahip. Evet. Yani. Yumuşacık, Öyle. doğru okur şarkıları. Ebru Gündeş'in bütün patlayan şarkılarında, yani bütün en çok dinlenen de Gökhan Tepe, Şebnem Sungur ve Ayla'nın imzası var. Evet. Şimdi, Katılıyorum Gökhan'a. evet, Gökhan Tepe mesela. Katılıyorum. Ama bence bu ülkenin en önemli değerlerinden biridir. Tabii ki yıllardan beri müziği sürdürüyor ama hak ettiği yerde mi? Tartışılır bence. Evet. Şimdi bazen işte Nerelere sanatçı girdik? hak ettiği yere çıkamadığı zaman da kendine bir alan açmaya çalışıyor. Bu ne oluyor? Farklı işlere giriyorlar. Yani onlar için de yaşam çok zor. Düşünsenize, sahneye çıkıyorsun. Sahnede istediğin performansı elde edemiyorsun. Evet. Bir de hayat mücadelen var, değil mi? Evet. Her şey yani sahneye çıkıp alkış almak değil ki, para da kazanmak lazım. Para kazanmayan bazı ünlüler ya da çok para kazanan ve parasına para katmak isteyen patron olan ünlüler var. aynen öyle. Aslında bu dosyayı da açmak istiyorum. Hadi açalım. Sen bilirsin Biliyorum. en ince ayrıntısına kadar Hatta hepsini. aynen öyle çalışıp geldim. Patron ünlüler kim? Çok isim var. Patron ünlüler yıllardan beri, yani hemen hemen herkes denedi ama tabii ki akla gelen çok isimler var ama girdiler, başaramadılar, girdiler, başardılar, çok para kazandılar. Önce güzel haber verelim o zaman. Başarılardan bahsedelim. Ya Konuşunu sıralarsın tabii ama başarılılar da halen devam ettirenler de mesela hani bilmeyenler için söyleyeyim. Hiç akla en son gelecek isimlerden biridir. Sevgili Emel Sayın'ımızın oteli var. Evet, Marmaris'te. Emel Hanım onu yıllar önce, çok yıllar önce, Hiç çok bilmiyorum bak küçük, bunu. evet, butik Marmaris'te bir butik otel olarak almıştı. Sonra büyüttü ve onun çok tatlı 2 tane yeğeni var. Canım Nergis ve abisi. Abisi Emel Hanım'ın otelini işletiyor. Orada da buluşmuştuk, röportajımızı yapmıştık. Emel Hanım bir otel sahibi Marmaris'te. bak ilk defa biliyorum bunu. Gerçekten İlk defa mi? duydum vallahi. Peki dur, Başka? gözlüğümü takmayayım. Takmadan da Tak görebiliyorum. çok yakışıyor. Çok Teşekkür güzel. ederim. Seda Sayan kafe işine girdi. Önce bir ortaklık olmuştu bildiğim kadarıyla. Sonra ortaklığı bıraktı ve kafeyi toptan satın Devletti. aldı. Aldı. Satın aldı, evet. Yani Seda Hanım şu Seda anda ablama da bu yakışır patronluk zaten. yapmıyor ama çok ünlü bir gece kulübünün
yani orayı satın alarak şu anda kafe olarak işliyor ama işletmecisi değil, kendisi oradan kira alıyor. Sevgili Gülben Ergen kozmetik işine girdi. Çok güzel ürünler çıkardı. Bir ara çok reklamını yapıyordu. Şu an biraz daha geri planda, çok fazla ülke gündemiyle de haşır neşir olduğu için. Ama kozmetik işine hala devam ediyor. En çok patron ünlülerde ilk akla gelen isim, hani Emel Sayın'ı o yüzden hiç akla gelmez demiştim. Tabii ki İmparator İbrahim Tatlıses. Devam ediyor mu hala? Benim bildiğim kadarıyla sadece çiğ köfte devam ediyor. İşte muhteşem bir kebapçı vardı. Gerçekten çok lezzetliydi. Ben mesela o dönemi biliyorum, kapandı. çok iyi biliyorum. Mesela İbrahim Tatlıses'te çalışmış biri olarak Evet. biliyorum. Onun radyosunda çalışmıştım. Evet. O zamanlar radyo programcılığı yapıyordum. Televizyon, Tabii radyo. o zaman yani ulaşım, Dergiyle başladı gibime geliyor. yoktu tabii. Ulaşımla mı başladı? tabii dergiyle başladı. Dergi çıkardı. Derginin başında da Müge Anlı vardı. Aynen öyle. Dergi çıkardı. Sonra televizyon, sonra radyo. Ama tabii sıralamayı bilemem. Yanlış söylemeyeyim. Otel açıldı. Otel Bodrum'da. Sonra Kuşadası'ydı zannediyorum. Hatta bütün programlarını otelde yapmaya başladı. Aynen öyle, İbo şovları. Sonra gömlek işine girdi. Tekstil işine girdi. Yine aynı şekilde. Seyrantepe'yi ünlü yapan İbrahim Tabii. Tatlıses'tir. Çünkü bütün magazin muhabirlerini oraya toplar, mangal yapardı. Aynen öyle. Sonra tabii biraz aralarında da hep böyle bir rekabet var gibi bilindiği için İzzet Yıldızhan otel işine girdi. Ama o zannediyorum başarılı olamadı. Okan Kurt'tan dolayı Demet Akalın'ımız kebapçı işine girdi. Hala devam ediyorlar diye biliyorum. Sonra Pınar Altuğ çok, hani bunların dışında hiç akla gelmeyecek, çok böyle kendi nevi şahsına Ne münhasır yaptı? bir şekilde tekstil işine girdi ama yat tekstili işine girdi. Yat, hani o yatların, gerçi yatım yok ama biliriz. İlginç. Hani o içindeki işte yastıklar, nevresimler, işte masa örtüleri, sadece onları yapar Peki bir kazan durumdaydı. yani başarılı oldu mu? Oldu. Oo, Çok süper. başarılı oldu. Çünkü o dönemde de eşi Yağmur yat işine girmişti. O da ortakları vardı ve yat satışındaydı. Sonra bir dönem Pınar Altuğ o tekstil işinde devam ederken bir de takı işine girdi. Ama yani altın takılar kendi kendine üretti. Sonra zannediyorum takı işi Kim başarısız bitti. oldu? Başarılı olanlarda Barış Arduç da var. Onu da söylemeden olmasın. O da abisiyle birlikte aksesuar markası kurmuş. Başarılı olamayanlar. Oyuncu Murat Yıldırım havyar işine girdi. Ürettiler. Bayağı bildiğiniz havyarı ürettiler. Tolgan Sayışman'la da o dönem arası çok iyiydi. Tanıtımlarına gittik. Balıkları gördük. Ama Havyarları gördük ama bildiğim kadarıyla olmadı. Çok efsaneydi. Şu anda kapandığı için ismini söyleyebilir miyim? Firmanın Söyleyebilirsin. söylemeyeyim Kapandı mi? mı, eminsin? Kapandı. Ha, söyle o kapandı. Bir efsaneydi Etiler'de. Emel Müftüoğlu, Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil, Stelio Pipis. Bir kuaför dükkanı açtılar. Bütün Evet. ünlüler orada. Bizimkiler her gün orada. Efsaneydi. Etiz diye bir, evet, etiz. değil mi? Müthişti. Mustafa Sandal Pet Shop açmış. Ondan hiç haberim yok ama bu arada. Benden habersiz açıyor, seni güldüreyim. O da Çok tatlı. tutmamış. Senden habersiz açıyor. Bir öğrendiğinde tepkin ne oldu? Üzüldüm tabii ki, kızdım. Şaka yapıyorum seni güldürmek için. Hiç bilmediğin bir şey olduğuna eminim. Şimdi Söyle. benden duyacaksın. Sevgili Bülent Ersoy Ne açmış? yıllar önce rahmetli Ferdi Tayfur'un da baskısıyla ve o zamanki Bülent Ersoy'un hayat arkadaşının da baskısıyla Bülent Ersoy'a ortak, yani Ferdi Tayfur'la ikisi bir benzinci dükkanı açıldı. Dükkan demeyeyim, dur yanlış söylüyorum. Benzin Benzinci. istasyonu. Benzin istasyonu doğru, benzinci dükkanı ne? Benzin istasyonu. Bir benzin istasyonu açıldı Marmaris'le Köyceğiz arasında ve zaman içerisinde battılar. Çünkü Bülent Hanım hiç ilgilenmedi. Gitmiyor tabii. Evet. Ama orada İşinin başında olmak lazım galiba. değil mi? Yani, Hani birazcık öyle ya da böyle ya da çok mesela işte Emel Sayın gibi hani kız kardeşinin kızını koyuyor. Oğlu. Değil mi?
oğlu. Oğlunu, hı hı. Ve Nergis işte onun başında. Vallahi çok da seviyorum kendisini. Çok da sevgilerimi gönderiyorum. Aynen. Sevgili Emel Kocaman Sayın'a. sevgilerimizle. Başarılı olanlar, başarısız olanlar, revaçta olan şarkılar, dinlenenler, 49 yıl sonra gönüllere oturanları konuştuk. Hep dedim ya bu programda Nur Viral'le Sen İstersen özelde Seyhancığımla beraber kulislerde konuşulan ama kimsenin duymadığı, bilmediği, merak ettiğiniz her şeyi burada bulacaksınız. Seyhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mutlu musun benimle? Harika, bakayım İyi, yarın ne süper. dosyalarla geleceksin ya da... Yarın benim mahkemem var, gelemem. Yok, o zaman bekliyoruz. Çarşamba bekliyorum, Perşembe bekliyorum, Her gün Cuma bekle. bekliyorum. Yarın çok teşekkür davamın ediyorum. ilk günü. Bekliyorum o zaman. Çarşamba Anlatırım konuşuruz. sonra, Tamam, konuşuruz. teşekkür ederim, sağ ol. Sevgili seyircilerimiz, yeni haftaya başlarken tabii ki Nur Viral'le Sen İstersen özelin bir klasiği olarak gökyüzünde konuşulanları yeryüzünde konuşmayalım mı? Gökyüzündeki yıldızlar bize neler söylüyor? Kim geliyor? Jüpiter'in kızı Emelce geliyor.